sadece bir odaklanma noktası var. Köpek girer eve, melek girmez. Videolar çekip de kazancımı da öksüz yetimlere yolluyorsam bu bana yetiyor. Ki eminim hiçbir şey yapmasam, şu havuzu koysam, 20 dakika sadece boş bu havuzu çeksem, benim gene merhametli yürekli izleyicilerim, öksüz yetimlerim için sadece seyreder. Ve yorumlar yani. Ben bunu biliyorum. Bunu burada konuşmak istedim. Ellerim titriyor. Ellerim titriyor. Markalar neden? Sana para ödesin. Zaten para ödüyorlar. Ben onun için normalde yatıp dinlenmem gerekiyor çoğu zaman. Çünkü kalbimde problem var. Zaten gurbetteyiz. Kimsemiz yok. Bir ses oluyorlar. Bir nefes oluyorlar. Yani benim kazancım öksüz yetimlere gidiyor. Bunu herkes gece böyle kafaya taktım. Uyuyamadım dedim. Hayır yani ben neden günah sokayım ki kanalıma ve yeni videoma, dertleşme köşeme hoş geldiniz. Evet, kahvemi yaptım. Sizlerle bir konuyu konuşmak istiyorum yine. Biliyorsunuz bir video paylaştım. Kiminiz çok sevindi, kiminiz iyi yaptın dedi. Hani Tyson'ı sahiplendik. Come here, gel. Yani sonuçta bu miniyi sahiplendik. Bu miniyi sahiplendikten sonra güzel yorumlar geldi. Yani ona sıcak yuva açtık. Ona sıcak bir ev açtık. O da bizi inşallah büyüyünce koruyacak. Güzel yorumların haricinde bir tane yorum geldi. O da beni gerçekten çok üzdü. Gece böyle kafaya taktım, uyuyamadım dedim. Hayır yani ben neden günaha sokayım ki sizi? Rahatsız etmeyin. Bir bırakayım. Tarçın'la oynuyorlar. Oynasınlar. O yorumu size şöyle bir okumak istiyorum. Şimdi haycanları olanlar beni iyi anlarlar. Yani ne bileyim konuşamıyorum ya böyle bir şey olduğu zaman da. Gerçekten üzülüyorum yani. Neyse konuşacağım. Tyson'a oyun pedine birazcık bu köpekler için aldığım peanut butter var. Fıstık ezmesi. Ondan sürdüm. Oynuyor orada onu yesin. Ben size o yorumu bir okuyayım. Evet yorumu buldum. Şimdi yorumu size okuyacağım. Çok özür dilerim ama sana hiç yakışıyor mu yanlış başlık? Benim aklıma gelen herkesin aklına gelmiştir. Günaha soktun bizi. İster istemez öyle düşündük. Ve bir de köpek evde beslenmez. Dinimiz gereği köpek olan eve melek girmez. Şimdi günah sokmak ne? Ben burada öksüz yetimler için video çekiyorsam yani benim kazancım öksüz yetimlere gidiyor. Bunu herkes biliyor. Ve burada zaten YouTube yapanların hepsi de bilirler. YouTube yapmayanlar işte böyle gelip yorum yapıyorlar. Yani bir dikkat çekici başlık koymanız gerekiyor ya da ne bileyim dikkat çekici resim koymanız gerekiyor. Yani vitrinimizi süslememiz gerekiyor. Bir sunum yapmamız gerekiyor. Değil mi? Bu benim işim. Ve ben şu an gerçekten iyi kişilerle çalışıyorum. SEO'cum var. Kapak resmi yapan var. Kanalıma bakan 3 tane hatta 4 oldular. Bayan var. Benim yaptığım burada kötü bir şey yok. Ben kimseye günah soktuğumu düşünmüyorum. Gerçekten kimseye günah soktuğumu düşünmüyorum. Hani bakış açısı önemli. O baktığınız çerçeve önemli. Baktığınız pencere önemli. Neye nasıl baktığınız önemli bence. Gerçekten hiçbir şey yapmadan sadece işte pijamalarımı değiştirdim, geldim. Ve bunu burada konuşmak istedim. Ellerim titriyor. Ellerim titriyor. Neden? Çünkü ben bir köpek demek istemiyorum. Bir haycanı sahiplenmişim. Ona bir yuva açmışım. Bunu sizlere duyuruyorum. Torunum demişim. Evet torunum. Oğlumun oğlu sayılır. Süs değil ki, eşya değil ki. O da bir can. Can. Süs değil, eşya değil, bir şey değil yani. O bir can. Gelen tek yorum buydu. Yani benim videoma gerçekten gelen tek yorum buydu. Yani sadece bir odaklanma noktası var. Köpek girer eve, melek girmez. Yani böyle bir şey düşünürseniz tamam melek girmiyorsa
Ben köpeklerimi de alayım, içeri gireyim. İstediğim her şeyi yapayım. Sağ omzundaki, sol omzundaki meleklerim de yok nasıl olsa. Yazan çizen de yok. Öyle mi düşüneyim? Yani böyle dini açıdan giderseniz elinizdeki telefonları kullanmanız bile haram o zaman size. Hani öyle bir şeyler düşünün yani. Sadece bir düşündüğünüz köpek beslenene melek girmez. Yani buna bir odaklanmışsınız, öyle gidiyorsunuz. Bir de ben gurbetteyim. Yani Rabbim çok merhametli. Tamam, belki de girmiyordur, girmeyebilir. Ama Rabbim çok merhametli. Ben bir öksüzün, yetimin başını okşuyorsam, ben bir haycanı sahiplendiysem, sıcak yuva veriyorsam, karnını doyuruyorsam, herhalde bana da az buçuk bir merhameti olur. Hani sizin kadar merhametsiz değil ya. Zaten gurbetteyiz, kimsemiz yok. Bir ses oluyorlar, bir nefes oluyorlar bana. Ben rahatsızlığı olan bir insanım. Yani benim çıkıp da burada rahatsızlıklarımı anlatmıyorum ama öyle düşünüyorsunuz. Yani öyle düşünenler var. Hani böyle merak uyandırdın, bizi günaha soktun, ben yanlış düşündüm, ben başka düşündüm. Zaten bazı insanlar ne paylaşırsak paylaşalım yanlış düşünüyor, başka düşünüyor. Başlık falan önemli değil, değişik düşünüyor. Mesela geçenlerde bir tane bayan yazmış ki ne kadar çok marka gösteriyorsun. Hani dikiş dikerken eşimin pantolonun markasını göstermişim. Marka meraklı mısın? Markalar sana para ödesin. Zaten para ödüyorlar, ben onun için gösteriyorum. Burada çıkıp tek tek sizlere bunları açıklamak zorunda değilim ki ben. Zaten para ödüyorlar. Ben 60 saniye gösteriyorum, çekiyorum, paramı alıyorum. Sponsorlarım bana bir eşya yolladıkları zaman kahve sponsorum olsun, başka sponsorlarım olsun, çanta sponsorum, ayakkabı, işte kıyafet sponsorlarım, haycanlarımın kıyafetleri, şunları bunları olsun. Bir kereye mahsus yolladıkları eşyayı ben ayda bir video yaptığım zaman yine paramı alıyorum. Linkini yolluyorum onlara. Yine para. Ya bunları ben burada açıklamak zorunda değilim. Ama bilmeden izleyince, bilmeden seyredince böyle ön yargılı davranıyorlar. Her gün çıkıp da ben şu markayı göstereceğim ama kusura bakmayın bu sponsorumun, işte o yüzden gösteriyorum falan demek zorunda değilim ben. Ben vlog çekiyorum. Kullandığım eşyaları da göstereceğim. Evimi de göstereceğim, arabamı da. Ya ben günlük hayatımı yaşıyorum. Günlük hayatımı paylaşıyorum. Olay bu yani. Ve videomuz beğenilmedi mi? Haycan sevenler tarafından videomuz beğenildi. %48 bir tıklama oranı aldı. Yani bunu da şimdi burada anlatamam. Yani nasıl diyeyim? Çünkü beni takip edenler zaten biliyorlar. Altından bir böyle ironi videosu gelecek, güzel bir şey gelecek. Hani biliyorlar artık, insanlar beni tanıyor. Yeni gelen takipçilerim belki tanımıyor olabilirler. Yani nasıl anlatayım bilemiyorum. Ya ben gerçekten bugün çok kırıldım. Çok böyle incindim, böyle üzüldüm. Yani böyle tanımadan, bilmeden, etmeden. Ben normalde Instagram'da gezip, Facebook'ta gezip keyfini yapan, kahvesini içen, evini temizleten bir kadın olabilirim. Böyle bir hayat da yaşayabilirim. Ama benim öksüz yetimlerim var. Ben onu tekrar size söylüyorum. Burada geliyorsam sizle gurbetliğimi, yalnızlığını sizle biraz giderebiliyorsam, videolar çekip de kazancımı da öksüz yetimlere yolluyorsam bu bana yetiyor. Ben bir de şunu söyleyeyim. Ben şuna inanıyorum. Yaradan'ın yarattığına merhamet etmeyen Yaradan'dan merhamet beklemesin. O kadar yani. Ne yapayım şimdi? Melek girmez. Sokağa mı atacağım? Ne yapacağım? Onu yapma, bu olmaz. Onu yapma, şu olmaz. Bir de zaten küçüklükten beri Allah çarpar. Şunu şöyle yapma, Allah çarpar. Şunu şöyle yapma, böyle olur, şöyle olur. İnsanları dinle korkutup, insanları dinden soğutmak. Yani böyle bir değişik geliyor bana ya. Bir de güzelliklerle yazılabilir değil mi? Burcucuğum ben böyle bir şey duydum, böyle bir şey biliyorum. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Şöyleydi, böyleydi diye yazılabilir yani. Bizi günaha soktun. İzleme. Bizi günaha soktun ne demek? Sen şu an belki de günah işledin, zan yaptın. O beni günaha soktu demekle belki benim günahımı aldın. Bu YouTube'un nasıl işlediğini ben şu an iş yeri sahibi gibiyim.
Ben bu YouTube'u yapıyorsam, YouTube bana mavi tiki verdiyse, 100.000 aboneyi geçtiysem, içerik üreticisi olarak bana bu yetkiyi verdiyse ben bir iş yeri sahibi gibiyim. Bu benim işim. Ve ben işte vitrini süslü tutmak zorundayım. Kaliteli foka videolar yapıyorum. Neden bir günden bir güne gelip de videoların çok kaliteli, bak cam gibi ekran, güzel, titretmeden şey yapıyorsun. Mikrofona para verip almışsın. Tripoduna para verip almışsın. Oraya tripod, buraya tripod. Güzel çekim yapmaya çalışıyorsun. Yazamıyorsunuz da. Ya da bir günden bir güne yardım videolarını paylaştığım zaman ya bu kadın da bak bunu yapıyor diyemiyorsunuz da. Durmadan köpek giren eve melek girmez. Taktınız köpeğime. Aynen taktığınız köpeğime nesi var, ağzı var, dili yok bu haycanların ya. Şimdi Zeynep Hanım'a kızmıyorum. Onun bakış açısı bu. Ama ben merhameti, sevgiyi... Şimdi ben bu yazanlara da kızamıyorum. Neden? Haycanları sevmemek böyle küçüklükten gelen bir şey. Anne baba nasıl eğitiyorsa elleme pire geçer, elleme bit geçer, aman elleme şöyle olur, elleme böyle olur. Benim oğlumun terlikle mücadelesi. Bak güldürdü beni. O babanın terliği. O babanın terliği bizim değil. Benim oğlumun terlikle mücadelesi. Ama ben sana peanut koydum. Oyuncakların da var. Bak ne güzel. Oyuncaklar da aldım. İşte olay bu ya. Olay bu. Tebessüm bak. Yüzünüze tebessüm olabiliyorlar. İnsanlar sizi kırarken onlar sizi güldürebiliyor. Tabii böyle Zeynep Hanım gibi hani yorum yapanlar var. Hani melek girmez, melek girmez. Oraya takılıp boynu onu döndürenler var. Ama şey de var yani gelip de güzel yorum yazanlar da var. Çünkü beni tanıyorlar. Benim merhametimi de biliyorlar. İnsanlara olan merhametimi de biliyorlar. Haycanlara olan merhametimi de biliyorlar. Yani ben burada yapıyorsam gerçekten benim sağlık problemlerim var. Ben normalde yatıp dinlenmem gerekiyor çoğu zaman. Çünkü kalbimde problem var. Nefesimde böyle şeylikler olduğu zaman anlayın ki biraz rahatsızım. Nefesi alıp vermem biraz fazlalaşıyor ya da zorlanıyor. O zaman rahatsızım. Yani zaten ben 2-3 gündür rahatsızım. Ama yine de ben öksüz yetimlerim için size göre küçük küçük de olsa vloglar çıkartmaya çalışıyorum. O yüzden bu kırıcı yorumlarla lütfen üstüme gelmeyin. Bütün yorumlarınızı tek tek okuyorum. Tek tek cevaplamaya çalışıyorum. Bir şeyler yapıyorsam ben burada öksüz yetimlerim için yapıyorum. Ki eminim hiçbir şey yapmasam, şu havuzu koysam, 20 dakika sadece boş bu havuzu çeksem, benim gene merhametli yürekli izleyicilerim öksüz yetimlerim için sadece seyreder. Ve yorumlar yani ben bunu biliyorum. O yüzden fazla konuşmama da gerek yok sanırım. Bugün böyle sizinle oturup konuşmak, dertleşmek istedim. Biraz anlatmak istedim. Biraz kendimi anlatmak istedim. Yani videoları seyretmeyip sadece tek videoda gelip de yazanlara sesimi duyurmak istedim bu videoda da belki de. Bilmiyorum. Bir de şöyle bir olay var. Video işte Emirhan'a baktım ben biliyorsunuz. Emirhan'a baktım. Emirhan'a ben koruyucu aile olarak baktık. Yani koruyucu aile olarak aldık biz onu. Bayanın bir tanesi de gelmiş. Çocuklar geliyor gidiyor. Bu çocukların akıbeti ne oluyor? Sosyal yardım kurumu gibisin falan filan. Ya çocukların akıbeti ne oluyor derken ben burada her şeyi zaten paylaştım. Her şeyi zaten gösterdim. Çocuğu almış da çocuğu sonra kaybetmiş de çocuğun bir yere gittiğini gitmediğini göstermeyen bir insan değilim. Bilmiyorum diyorum ya tek bir video izleyip de gelip de böyle yani tek videomu izlediğiniz zaman yorum atmayın. Şöyle birkaç videomuzu izleyip bizi öyle tanıyın, öyle eleştirin derim. Bugün biraz dinlenmek istiyorum. Bu vlogumu da burada kapatmak istiyorum. Öksüz yetimlerime bana verdiğiniz destek için de çok teşekkür ederim. Destek veren güzel yüreklerinize sağlık.
İnşallah yarın daha güzel bir vlogla sizlerle birlikte olurum diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.